Merhabalar, Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çiğ köfte tarifi vereceğim. Ama hiç elimi değdirmeden hamur yoğurma makinesinde nasıl yapabiliriz diye onu göstermek istiyorum. Buyurun yapmaya başlayalım. Malzemeleri sayıyorum. 3 su bardağı köftelik kırmızı bulgur kullanıyorum. Çiğ köfte için her zaman için kırmızı bulguru tercih edin. Ben asla beyazıyla yapmam. Çünkü rengi ve tadı daha lezzetli olur. Çiğ köftenin özelliği budur. Kırmızı bulgur olmazsa olmaz. Ama isterseniz eğer evde yoksa kırmızı bulgur, beyazla da yapabilirsiniz. Sorun olmaz. 3 tane domates, 1 tane küçük limon, bio olsun. 1 tane kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, 3 yemek kaşığı kadar hakiki nar eşkisi, yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı. İsteyenler sıvı yağ da kullanabilir. Ama ben her zaman için zeytinyağı kullanırım. 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Baharatlarımıza gelelim. 1 yemek kaşığı toz biber, 2 yemek kaşığı ismini unuttum. Sumak, 3 yemek kaşığı dolusu, yaklaşık yarım çay bardağından hatta 1 çay bardağı kadar isotum var. 3 yemek kaşığı dolusu koyun. Isot çok önemli. Lezzet katıyor. 1 tatlı kaşığı dolusu acı pul biber. Sizlerinki acı değilse 2 tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı da yeni bahar. Buradaki malzemelerden hangisi olmazsa olur. Yeni bahar olmazsa olur. Ama diğerleri sumak olsun, toz biber olsun, pul biber, isot, salça, nar eşkisi. Yani bunlar olmadan asla bir çiğ köfte yapamazsınız. Bu baharatlar şart. Elde yoğuracaklar da benim makineye koyduğum gibi aşamaları aynı şekilde koyup yoğursun. Çiğ köfte önceden ıslatılmaz. Bulguru şişirilmez. Elle yoğrularak bulguru şişirmeniz lazım. Fazladan gitti. 1 2 ve 3. Bulgurun içine katalım. Domatesi de bulgura katıyorum. Limonumu da yıkadım, 4'e böldüm. Bunu da içine koyuyorum. Sıra geldi baharatlarımı katmaya. Toz biberi koydum. Sumak. Salçalarım. Kimyon, yeni bahar, pul biber. Nar eşkisi, zeytinyağı ve isotu daha sonra katacağım. Maydanozu da en son. Makinemizin bu ucuyla yoğuruyoruz. Diğer uçlar olmaz. Yoğurmaya başlıyorum. Eğer elinizde yoğuracaksanız aynı bu işlemi yapıyorsunuz. Bu malzemeleri koyuyorsunuz ve başlıyorsunuz yoğurmaya. Limonları da şöyle 15-20 dakika sonra çekeceğiz. Kabukları zaten bütün suyunu falan vermiş olacak. Söylemeyi unuttum. Su katmıyoruz. Çünkü şimdi domatesin suyu ve limonun suyu bulgurumuza yetecektir. Elinizden geldikçe ilk başta su katmayın. Çünkü yoğuramazsınız. Çok cıvık olur. Daha sonradan yavaş yavaş su gerekirse ama soğuk su tabi. Öyle sıcak su, ılık su olmaz. Gerekirse az az su katarsınız. Bu esnada su yok. Ayrıca benim yaptığım çiğ köfte de etli değil, etsiz. İlk başta onu söylemeyi unuttum. Etsiz çiğ köfte diye. Ben etli yapmıyorum. Bu şekilde etsiz yapıyorum. Artık yoğurmaya başlasın. 20 dakikadır yoğuruyordu makine. Şimdi içindeki limonları çekeceğim. Ve isotu ekleyeceğim. Zeytinyağımı da ekleyeceğim. Ayrıca bir su bardağına yakın da soğuk su ekledim yoğururken az az. Isotu koyuyorum. Zeytinyağımı. Devam yoğuruyoruz. Çiğ köftem oldu.
Sizler de kıvamına bakın. Kendinize göre ayarlayın. En son aşamada nar eşkisini katıyoruz. Küçük küçük doğradığım maydanozları koyuyorum. 1 dakika daha yoğurduktan sonra, bu esnadan sonra elinizde de yapabilirsiniz. Makineyi kullanmayabilirsiniz. Çiğ köftem yarım saatte hazır. Suyunu yavaş yavaş katın. Ben toplamda 1,5 su bardağı koymuşumdur. Ama hep yavaş yavaş ekledim. Kontrol ettim. Sizler de öyle yapın. Yanıma biraz su aldım. Soğuk su. Servis tabağıma ve marullarımı yıkadım. Temiz. Biraz nar eşkisi koydum servis tabağıma. Ellerimi ıslayıp köftemi artık şekil vereceğim. Parmaklarınızla bastırın. Şekli oluyor zaten hemen. Mutlaka ıslayın elinizi. Yoksa güzel çalışamazsınız. Hiç yoğurmadan makine gayet güzel yaptı. Yiyen biri hayatta anlamaz makine mi yaptı, elinizle mi yoğurdunuz diye. Sırf bunun için bile hamur yoğurma makinesi almanızı tavsiye ederim. Canınızın her istediği vakit malzeme varsa koyun. Makineyi yarım saatte size yoğursun. Daha çok acı isteyenler pul biberini, biber salçasını daha fazla katabilir. Çocuklar yiyecek diye ben aşırı koyamıyorum. Ama şimdilik bile acısı iyi. Hiç yok değil yani, var. Ama aşırı da değil. O kadar güzel kokuyor ki baharatlar. Hepsine şekil verdim. Bitti. Sonuncuyu da ağzıma atayım. Çiğ köftenin en güzel yanı, yediğimiz zaman marulun içine koydum. Mutlaka nar eşkisi koyun. Lezzetini tamamlıyor. Ondan sonra doğru ağzınıza. Harika olmuş. Bugünlük videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.